bir Türk nasıl dünyaya bedel, bir Türk işini nasıl yapıyor? Ben kendimi şeyde gibi hissettim abi, böyle bir operasyon. Şu ana kadar gördüğüm en güzel, en profesyonel sistem burada. Evet. Peki geldiğinizde küçücük bir imalatınız vardı muhtemelen. Bu Evet. Odaka'da var mıydı abi veya da nasıldı? Bunlar daha da küçüktü. Abi ben gezerken yoruldum, siz yaparken buraya yorulmadınız mı? Kendi odam daha iyi, boş şu an. Daha dolmadı. Valla bence gayet mütevazi davranmışsınız abi. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Düşünsenize, dünyanın bir ucundasınız. 7000'den fazla adası bulunan bir ülkedesiniz. Ve bu ülkede Leylam adında restoranlar var, dönerciler var. 150'den fazla şubesi olan bir yer var. Ve bu şirketin sahibi Türk. Antakyalı, Hataylı. Kendileri hem şu anda üzerimde taşıdığım futbol takımının sahibi, aynı zamanda da Filipinler'de şubeleri bulunan, hem Leylam adı altında hem farklı isimlerde Türk lezzetlerini insanlara tattıran, işlerini de çok iyi yapan insanların hikayesini dinleyeceğiz. Onların imalathanesindeyim şu anda. Mikrofonları onlara uzatmadan size bir girizgahta bugün neler yaşayacağımızı anlatacağım. Atlamadan izleyin. Gerçekten dinlemeye değer bir hikaye. Bakın bir Türk nasıl dünyaya bedel, bir Türk işini nasıl yapıyor. Örnek olabilecek bir işletme, örnek olabilecek bir iş insanı modeli. Hadi başlayalım. Ve şimdi olayın mutfağına geldik arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Herb Food Solution, yani yemek hizmetleri. Organizasyonun büyüklüğünü dakika geçtikçe anlıyorum. Burada kocaman bir imalathane var arkadaşlar. Şimdi gayeleri, amaçları aslında bir, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak, Türk mutfağını oğlum. burada temsil etmek. Başkanım, Herb Food Solution. Herb Food- Kocaman bir alan burası. Çok büyük bir alan. Evet. Herb Food Solution. Bu Herb ismi nereden geldi diyeceksiniz. Bu Evet. Herb bizim 4 çocuğun isimlerinin ilk harfleri. Handan, Evren, Reyhan ve Barış. Evet. Burası işte Leylam grubu olsun. Leylam grubunun 3 bölgesine. Ondan sonra diğer 1-2 tane daha küçük işletmelerimiz var gıda üzerine. Hı hı. Onlara ve ileride yapılacak olan yeni restoran zincirleri veyahut da gıda sektöründe gireceğimiz iş alanlarında kullanacağımız, yeni açmaya hazırlandığımız yerimiz. Evet. Gezebilir miyiz? Buyurunuz, hoş Evren'le geldiniz. de görüşeceğiz şimdi. Evet. Evren. Şöyle mikrofonu sana da uzatayım dostum, dur bir saniye. Ve bu organizasyonun başındasın abi. Sahadasın. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Evren Taşçı. Vice President of Food and Beverage. Sen bir de duydum ki MasterChef'e katıldın. Masterchef, evet. Eğitim aldın. Eğitim aldım Mehmet Yalçınkaya. Evet, Mehmet Evet, Şef'ten. evet Mehmet Şef'ten. Onun okulu, evet okudum. Aşçılık, evet. Sahadasın, Evet. seviyorsun yemek Evet, yapmayı. ben çok seviyorum. Yemeği Evet. seviyor musun? Türk mutfağı çok seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. En sevdiğin hangisi? Bayağı var ama Antakyalıyız. Antakya. Tepsi kebap. Kebaplar. Gene. Kebaplar genelde çok seviyorum. yes. Yapabiliyor musun? Evet, yapabilirim, evet. Harikasın. Harikasın. Evet. Sen organizasyonun başındasın. Evet. Babamla bir de Barış, bir tane daha kardeşim var. Evet, evet. Üçümüz, evet. Aile bağlarınız çok kuvvetli abi, maşallah. Evet, teşekkürler. Çok güzel. Teşekkürler. İşinizi de çok güzel yapıyorsunuz. Biraz göster bize. Tamam. Bize bu hikayeyi biraz anlat abi. Tamam. Nasıl Yes. başladınız? Nasıl bu kadar 2 dükkandan 160 dükkana geldi bu iş? Biraz bunlardan bahset. Türkçem çok iyi değil ama. Ya gayet iyi, anlaşılabilir. Çünkü bir anda burada doğdum, burada büyüdüm. Evet, evet. Türkçeyi konuşabilmem bile çok güzel. Evet. O zaman şöyle biraz adımlayalım. Kamyonlarımız Leylam'ın. Bu araçlarla dağıtılıyor. Çok güzel bir yer yapmışlar yalnız. Yani her şey Burası- sistemli ve profesyonel. Burasını yeni kiraladık. Önümüzdeki sefer geldiğinde çok farklı göreceksin. Çok daha inşallah. farklı göreceğim. Sabırsızlanıyorum ve başkanım çok güzel yerlerde göreceğimden eminim. Zaten şu hali hazır da mükemmel gidiyor. Evet, Çok sağ olun. profesyonel gidiyor. Sağ olun. Şimdi bir bakalım mı iç tarafa? Tabii içeri girelim. Ama- Evren geçir bakalım. Evren. Melih Bey. Mikrofon sende. Peki bizim mutfağımıza dair şeyleri nasıl? Filipinlerin nasıl tepki veriyorlar? Şu anda en meşhuru, menünüzdeki en meşhur şey hangisi, yani böyle çok tercih edilen? Filipin mi? Evet. Filipin bestseller. Bestseller hangisi? Leylam'da. Leylam'da. Evet. Leylam'da shawarma rice var. Shawarma. O pilavlı. Bir de yani et var. Döner. Döner gibi. O bizim top. Shawarma rice, evet. Bu Şimdi- bizim mesela logistics. Lojistik. Logistics, manufacture, imalat. İmalat. Hepsi buradan gelecek. Tamam. Yani bizim
raw materials falan. Çok kısa Tamam, girebilirsiniz. okey. Tamam. Abi şöyle burası bir hijyenik bir alan olduğu çok belli. Eğer şeyse sorun. Ha, tamam. Valla bakın değerli izleyicilerim. Bizimle beraber ilk defa görüyorsunuz. Bizim kanalımızda görüyorsunuz. O yüzden beğeni yorumlarınızı bu videoda sizden istiyorum. Hikaye takip etmeye devam ediyoruz. Hikaye biriktirmeye devam ediyoruz. İçeri girebiliyor muyuz abi? Bu bizim quality assurance. Quality assurance ne demek? Türkçesi. Kalite kontrol merkezi mi? Kontrol merkezi burası. Evet. Abi laboratuvar gibi maşallah. laboratuvar, Gerçekten evet, laboratuvar evet, gibi. Çok temiz ya. Çok temiz. Ben her gittiğim ülkede oradaki insanların, oradaki Türklerin yaptıkları işlere giriyorum, görüyorum, gözlemliyorum, onlarla sohbet ediyorum. Şu ana kadar belki yüzlerce esnafla oturmuşumdur, yüzlerce yani iş adamıyla oturmuşumdur, kalkmışımdır. Kimisiyle video yaptım, kimisiyle video yapmadım ama şu ana kadar gördüğüm en güzel, en profesyonel sistem burada. Teşekkür ederim. Yani çok çok güzel. Daim olsun. Yani biz teşekkür ederiz çünkü ülke olarak bizim temsil ediyorsunuz aynen, ya. Bu seferlik Vallahi- giremiyorsun. Çünkü bir dahaki geldiğinde Giremeyeceğim ben buraya. elbiselerle. Elbise evet ha. Elbiselerle. Evet. Kurulma aşaması. Sürülüyor. Burası genelde et bölgesi olacak. Etlerin işlendiği 3 bölümümüz var. 3 bölümden birisi bu. Peki başkanım burada yani binlerce insan bir yandan da yemek yiyor. Siz tabii ki Türk mutfağını tanıtıyorsunuz ama aynı zamanda binlerce insana istihdam oluşturuyorsunuz. Tabii. Özellikle pandemi öncesi toplam 1000'in üzerinde çalışan personelimiz var. Ve sayı da her geçen gün artıyor. Evet. Abi bir de avantajınız genlerden geliyor. Yani Hatay, Antakya. Yemek işimiz. Abi çünkü gastronomi şehrimiz. Evet. Türkiye'deyken en son ben Hatay'daydım. Gastronomi festivali vardı abi. Burası da yine demin dediğin gibi et çalışma alanlarından ikinci kısmı. Çok 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 güzel Burası abi. da bunlar çok işte güzel. dediğim gibi daha tezgahlar hazırlanıyor. Makineler Açılış yakın o hazırlanıyor. zaman abi. Çok yakın. Şu an bazı denemeleri yapıyoruz zaten. Hı hı. Ama Ama bazı halihazırda büyük bir makineler imalathane var değil mi abi? var tabii. Burası da etin paketleme yerleri. Burası da yine Kaç bu tane üçüncü. departmandan o? Yalnız et konumunda 3 ayrı bölge var. Şimdi ekmeğe giriyoruz. Labirent gibi arkadaşlar. Yani böyle. Vallahi bir yandan size aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan da şaşkın etrafı izliyorum. Burayı da 1 yıldır hazırlıyoruz. Burası yalnızca bodegaydı yani depoydu. Hı hı. Bir tek çatısı ve alalede olan bir yeri vardı. Bunları gördüğünüz her şeyi kendimiz yaptık. Bir başarı hikayesi. Bugün futbolu dinledik. Dedim ya bugün ayrı bir başlık bir yemekti. Şu anda da yemeği geziyoruz. Ve bitmiyor. Ekmeğin ikinci bölümü burası. Evet. Ekmek ürünleri. Çünkü bütün işletmelerimizdeki ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Bir yandan da Türkiye'den bir şey geliyor mu abi? Ürünler yoksa hepsi buradan mı? Hep buradan. Hepsi buradan çıkıyor. Hep lokal. Çok Yerli. Evet, dediğin gibi tam bir labirent. Burası da içeceklerin R&D'miz. Ar-Ge. Eksi 30 dereceden eksi 5 dereceye kadar ayrı ayrı 3 bölüm soğutucu depomuz var. Burası da Zonguldak. Evet. İçerisi Kars. Soğutma. Kendi imalatımız olduğu için etler ve ekmeklerin belli derecelerde korunması ve dondurulması gerektiği için Hı hı. o yüzden soğutma depolarını kendimiz yaptık. Yani şimdi bu hikaye 1990'lı yılların başında abinizin Evet. buraya gelmesi ve sizin de Evet. buraya gelmenizle başlıyor. Evet. Peki geldiğinizde küçücük bir imalatınız vardı muhtemelen. Bu Evet. Odaka'da var mıydı abi veya da nasıldı? Bundan daha da küçüktü. Değil mi? Her şey küçük başlıyor, daha sonra büyüyor. Geldiğinizde bir şey biliyor muydunuz abi burada? Yani Filipinleri biliyor muydunuz veyahut da Tabii. ne kadar biliyordunuz? Her şey zaman içerisinde öğreniliyor. Hı hı. 32 yıl oldu. 32 yılda çok şey öğrendik. Ofislerimiz Tabii şey de bitmiyor. Sadece yapmak da, yemeği yapmak da bitmiyor. Biz en son aşamasını görüyormuşuz. Ben onu anladım bugün. Hani biz sadece ben yeme aşamasındaydım. Hep böyle şey insanlar hesap yapar ya kafalarında. Ben bunu şu kadar yiyorum ama o
Herhalde etin arkasında veyahut da yemeğin arkasındaki sistem böyle oluyormuş arkadaşlar. Ben çok masumane düşünüyordum o tezgaha takılan işte dönerin vesairenin ama tabii ki bu çok profesyonel ve çok ileri seviye bir hizmet baktığınız zaman. Küçük esnaf şey değil, bu bildiğiniz büyük bir organizasyon, toplantı salonları bakın. Ne güzel yani bir Türk'ün Filipinler'de böyle bir organizasyonu olması, böyle bir şirketinin olması, binlerce insana kültürümüzden, yemeğimizden bir şeyler tattırması ve mümkün olduğunca size gittiğim ülkelerdeki bu tarz insanların hikayesini göstermek istiyorum. Size tabii ki bu tarz hikayelerle etkileşime girdiğinizde bu videonun başkasının önüne düşmesine yardımcı oluyorsunuz. Yani bu hikayeye dolaylı yoldan yardım etmiş oluyorsunuz. Başkasının önüne çıkartıyorsunuz. O yüzden beğeni, yorum ve hayaplarınızı alırım. Unutmayın ki başkasının önüne de düşsün bu video. Hatay'dan da izleyenler varsa Antakya'dan onlara da selam olsun. Abilerimiz Antakya'dan çıkıyorlar. Ülkemizin farklı yerlerine de hizmette bulunuyorlar. Ve sonra geliyorlar Filipinler'de buranın en iyilerinden oluyorlar öyle söyleyeyim. Sayıları da her gün artıyor. İnşallah ben yine Filipinlere gelirim birkaç sene sonra. Buranın tamamlanmış hallerini de görürüz. Yemek molasındaki yerleri. Evet, mola yapılacakları alanlar dahi her şey düşünülmüş. Vallahi umarım farklı işletmedeki insanlar da izliyordur bunu. Bakar der ki yani bir abimiz var ve büyüğümüz var. Böyle bir işletme yapmış, böyle bir hizmet sunmuş. Örnek olabilecek bir hikaye. Gerçekten yani kaşe, imza, mühür. Ürettiğimiz ürünlerin satış ofisi oluyor burası da. Yani ekmek olsun, et olsun, diğer yalnız Leylan'la ilgili değil, diğer ürünlerle ilgili de satışlar hep buradan olacak. Buradan olacak. Burada 3 tane ofisimiz var. Bizim CEO'muzun ofisi. Burası. Evet. Burada şöyle göstereyim. Abi ben gezerken yoruldum. Siz yaparken buraya yorulmadınız mı? Ne yazık ki ben demin bari Evren'e onu dedim. Buranın Filipin şeyinde açılış töreninde genelde şey yaparlar. Geçen hafta burayı biraz işte tabii ne olursa olsun işte açılış töreninde bir rahip arkadaş da gelmişti. O da kendince sağ olsun burayı kutsadı biraz. Evet. İyi niyetlerini sundu o da. O da iyi niyetlerini Dua sundu. etti. Adam gezerken en son elimi sıkarken yolcu ederken eli ıslaktı. Terlemişti. Çok güzel abi. Çok güzel. Bitmiyor arkadaşlar. Geziyoruz ama çok büyük dediğim gibi. Baya büyük. Evet. Burası ayrı bir yer. Burada ayrı bir toplantı salonu var. Toplantı. Dinlenme alanı var. Bu sandalyelerde hep birileri oturacak arkadaşlar. Bunun yanında da bu insanların hepsi karnını doyuracak, ailesine bakacak. O yüzden bugün hava kararmasına rağmen, kaldığım yerle de burada mesafe olmasına rağmen buraya gelmek istedim. Çünkü bu çok çekmeye değer bir hikaye. Bitmedi mi abi orada? Burası da yönetim kurulu toplantımız. Yönetim kurulu. Burası da daha tam tamamlanmadı. Hemen. Kendi odam daha boş şu an. Bu mu abi? Burası sizin odanız mı? Evet daha dolmadı. Vallahi bence gayet mütevazi davranmışsınız abi. Hiç. Evet. Ben olsam böyle bayağı bir büyütürdüm ama siz hiç gayet mütevazi davranmışsınız. Ben yine en büyüğünü aldım. Bu mu? Evet. Evet. Bakın işte. Evet, that's it. Yani mutfaklar, şeyler. Ben sanki böyle şey gibi Alın. bir fuarda geziyormuş gibi hissediyorum bu arada. Değil mi? Showroom evet. Hem mutfağı. Ha, mutfağın showroom burası. Personel için mutfağı. hı. Aynı zamanda showroom. Televizyon da koyacağız burada. Çok güzel. O televizyonda bizim mesela menü göstereceğiz. Hı hı. Menü bir de bizim history. Nereden başladı? Nasıl başladı? Evet. Leyla'mın adı nereden geliyor? Ortağım ve abim Cem abimin kızının Leyla'mızın ismi. İlk başlarken ismini ne koyalım, nasıl edelim derken dedik her kesme uysun, kolay söylensin. Bir de Leyla bir değil de mi ismi? evet, bir de dünya güzeli yeğenim var. Ne güzel maşallah. Bebekken de hep onu Leylam diye çağırırdım. Evet. Öyle dedik hadi gel Leylam olsun, Leylam olsun. Leyla O şurada şekilde. burada mı yaşıyor şu an? İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'de yaşıyor. Adı Filipinlerin Ama her yerinde yaşıyor ama. Evet. Burayı bu şekilde hazırlamamızın diğer nedeni şubeliğe hazırlığımız. Çünkü şu ana kadar şubelik vermemiştik. Bütün işletmeler benim ve abimin altında. Ama en yakın zamanda şubeliğe de vereceğiz. İzleyenlerden de talep olabilir abi Evet, söyleyeyim. neden Eğer olmasın? nasıl ulaşabilirler size? Filipinler'de arkadaşlar şubelik almak isteyen varsa Evet. Neden olmasın? evet yani başkanıma ulaşabilir. Lütfen. Bugün kardeşime de söyledim. Abi çok güzel yetiştirmişsiniz kendinizi. Aile de çok güzel yetiştirmiş zaten.
Ve Filipinler'de de aile bağları bizdeki gibi kuvvetli mi abi? Tabii var. Zaten o nedenden dolayı Türkler ve Filipinler arasında birbirlerini daha iyi anlayabiliyorlar birçok konudan. O yüzden yani kültür açısından da. Uygundur yani, hani bir zorluk çekilmez veyahut da bir... Muhakkak ki bugün Türkiye'de bile yöresel olarak farklılıklar, zorluklar oluyor. Ama genelde Filipin'de Türkler bence uyumlu iki kültür. Burada da bizim 3 bölgenin müdürünün ofisi burası. İşte Leylam'ın haritadaki bu Panay Adası'ndaki yerlerimiz. Burası Mindanao,'daki, burası da Negros'taki. Dostlar düşünün yani, Filipinlerin yani bölge bölge olmasına rağmen bir bölgedeki 3 adanın 3 büyük ada. adanın yeri, ben kendimi şeyde gibi hissettim abi, böyle bir operasyon. Evet, buralardayız. Buradan Diğer. buraya yayılacağız. Buralarda Evet. yani ne güzel ya. Abimin ofisinde de yine 2 tane daha ayrı Ayrı büyük bir bölgemiz bölgeleri var. Bakın, bazı şeyler ayrıntıda gizli. Lavabosuna girdim buranın. Şöyle bir bakayım dedim. Sonra aklıma bir söz geldi. Derler ki arkadaşlar, bir işletmenin kalitesi tuvaletinden belli olur derlerdi. Bir insan bir restorana gider, lokantaya gider, önce tuvaletine bakar. Tuvaleti temizse orada çalışan insanlar temizdir, işini iyi yapıyordur. Ben de şimdi buraya geldim, burayı gördüm. Dedim ki yaptıkları işten belli. Yani ne kadar değer veriyorlar, ne kadar önemsiyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl. O yüzden işimizi iyi yapalım. Belki bilincindeyiz, belki bilincinde değiliz. Ama ister istemez bir şeylerin temsiliyetiyiz. Hem kendimizi güzel temsil edelim, hem ailemizi güzel temsil edelim, hem mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi, insanlığı böyle böyle yukarı doğru gider. Arkadaşlar yani etrafı gezdik, gördük. İnanın ben gezerken yoruldum. İmalathanelerden zaten bir tanesindeyiz şu anda. Düşünsenize, bir de şubeleri falan geziyoruz. İşte işletmeleri görüyoruz. Gerçekten enerji yetmez, zaman da yetmez. Çok fazla detay var, çok fazla hikaye var. Kendileri 1990'lı yılların başında buraya gelmiş. Çok güzel işler başarmışlar. Başarmaya devam ediyorlar. Gurur verici bir hikaye. Bir Türk resmen burada bir restoran zinciri kurmuş, restoran zinciri oluşturmuş. Beni gururlandıran bir hikayeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.